Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir torba çanta çalışacağız. Bu sefer yine farklı bir modelle karşınızdayım. Her zamanki gibi önceden tabanımı hazırladım. Bu çantada yine her zamanki gibi benim fix rengim kese kağıdı renginde ip kullanıyorum. İpim biraz kalın olduğu için 3,5 milimlik bir tığ kullandım bu çantayı örerken. 29 tane zincirle başladım. Bir tane de yükseklik için, yani 29 artı 1 30 zincir çekmiş oldum. Bu şekilde 13 sıra tabanımı ördüm. İlk başladığım arttırmanın tam tepesine geldiğimde, yani burada 13, burada 13, burada 13, burada 13, hatırlarsanız köşelerimizde şöyle üçlü yapıyorduk. Bu üçlünün tam ortasına da son sık iğnemi yapıyorum ve ipimi burada kopartıyorum. Taban videoma açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan taban videomu seyredip siz de bu tabanı örebilirsiniz. Yine her zamanki gibi dikdörtgen taban tercih ettim. Dediğim gibi oval tabanlarda taban birazcık çökme yapabiliyor. Çok o yüzden tercih etmiyorum. Daha çok dikdörtgen taban seviyorum torba çantalarda. Şu şekilde sonuncusunu da dediğim gibi şu üçlünün ortasını da yaptıktan sonra ipimi şu şekilde, bakın, tam bir sonrakinin üstüne gelmesini istediğim için yanındaki değil sonrakinden geçiriyorum. Ve tekrar aynı yerden ipin çıktığı göbek noktasından çıkıyorum. Bu şekilde dediğim gibi artık bu noktada arttırma yapmamış oluyoruz. İpimizi her zamanki gibi önce bir sıkılaştırmak için herhangi bir yerden şöyle geçiriyorum. Düğüm yapmıyoruz. Sonrasında şöyle yataydan sık iğnelerimin arasından iğne yardımıyla ipimi yürütüyorum. Köşeden başlamıyorum. Biliyorsunuz ben hiçbir zaman için çantanın tam yan ortasından başladığım için bu şekilde tabanı önce bitiriyorum. Tabanı güzelce ütülüyorum. Daha sonrasında örneğimizi tam çantanın yan ortasından kurmaya başlıyorum. Şu detayı da vereyim. Çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. Tabanda herhangi bir şekilde bir şey kullanıyor musunuz? İşte kalıp gibi duruyor tabanlarınız diye. Herhangi bir şekilde tabana keçe uygulaması yapmıyorum. Ya da bir sertlik oluşturacak aparat takmıyorum. Ama siz dilerseniz tabii ki de takabilirsiniz. Benim ihtiyacım olmuyor tabanlarda. Çünkü elim birazcık sıkı olduğu için tabanlarım genelde kalıp gibi duruyor. Ve dediğim gibi tabanın çökmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de çantanızın astarını boy olarak, eğer çantanızı birebir tam yaparsanız astar dipte aşağıya sarkmayacağı için çantanızın tabanını da aşağıya sarkıtmaz. Ama astarı büyük yaparsanız, uzun yaparsanız haliyle içine koyduğunuz ağırlıklarla çantanın tabanı sarkma yapabilir. O yüzden astar bizim için önemli bir detay bu konuda. Şimdi başlayacağız. Herhangi bir yan noktadan başlayabiliriz bu çantada. Tahminim, şu an ben de sizinle beraber örüyorum. Finalde tekrar söylerim ama tahmini olarak herhalde bir 400 gramlık ip yeterli olacak bu çantayı örmek için. Farklı mesela ipler olabiliyor. İnce iplerde gramaj biraz daha düşük oluyor. Yani belki 300-350 gramla da bu işi halledebiliyorsunuz. Ama ipiniz eğer birazcık kalın, yani normal görüntüde aslında bir ipse, doku olarak daha kalınsa, o zaman 400 gramlara çıkabilirsiniz bu çantada. Çantanın her şeyini örgü olarak çalışacağız. Şimdi herhangi bir yandan başlayacağım. Şöyle bakın, yan ortadan şu şekilde başlayacağım. Arka lopları kullanacağım bu sefer. Şununla ilgili de bir soru geliyor. Şimdi diyorlar ki bazıları şu arkadaki ikinciyi de alıyor. İşte siz almıyorsunuz. Hangisi daha doğru bir yöntem diye. Şimdi
Astar kullanmıyor olsam, eğer ki bu çantayı sadece tek başına kullanacaksam, tabana binen yük olduğu için tek ipi tutmam, o zaman ikisini birden tutarım. Yani şu şekilde arkayla beraber, şu arkadaki ikinciyle beraber alırım. Ama ben astar kullandığım için tek lobu almam benim için yeterli oluyor. Şimdi ilk sıramızı sık iğne ile başlayacağız bu çantada. Bu arada taban ölçüsünü de vereyim, pardon, hemen 13 sıra öreceğiz ama dediğim gibi ölçüler bizim için önemli. Bakın yani 27 diyebiliriz, hatta 27,5'a doğru biraz geliyor. 14 santimde eni var bu tabanımızın. Şöyle söyleyeyim, hani 29-30'a kadar yolu var ama 30'dan büyük olmasın tabanınız. En olarak da 15'i geçmesin ördüğünüzde. Baktınız sizin tabanınız daha büyük gidiyor aynı sırada. O zaman işte siz bir sıra daha az yapabilirsiniz. Ya da 3 numarayla örüyorsunuz, eliniz çok sıkı, daha küçük oldu. O zaman da sıra sayısını arttırabilirsiniz bu çantayı yaparken. Şimdi şöyle orta, dediğim gibi tek lobdan aldım. İpimi geçiriyorum. Ve hemen şöyle bir tane buraya sıkılaştırdım. Bu benim buradaki sık iğnem yerine geçecek. Şunu söyleyeyim. Bunları batarken ilk başta şöyle bir delikler oluşuyor ya burada. O sizi korkutmasın. Endişelenmeyin bu konuda. Önemli değil. O biraz sonra öyle durmayacak. Yani ilk etapta öyle duruyor ama sonra öyle durmuyor. Bu şekilde gideceğim. Şöyle döndüğünde bakın orada herhangi bir şekilde delik falan oluşmayacak. Sık iğnemizi yaparken püf noktamız neydi? Hemen tekrar hatırlatıyorum. Tığımızdaki ilkini hiçbir zaman için gevşek tutmuyoruz. O hep sıkı. İkinciyi bir miktar uzatıyorum. V'lerimin düzgün olması için. Aynı zamanda tığımızı yün örer gibi değil. Yani şöyle tutup da şöyle bir çekme şekli yok. Bu şekilde zaten çok zorlanırsınız. Çekemezsiniz. Biz ipimizin ilmeğimizi elimizi oynatarak çıkartıyoruz. Bakın tığımı hareket ettiriyorum sürekli. Döndürüyorum. Ağzını sürekli çeviriyorum. İçinden geçirirken de şöyle elimi yukarı doğru kaldırıyorum. Hem böylece sık iğnelerim daha düzgün oluyor. Hem de elim ipe sürtmediği için herhangi bir şekilde ip elimde bir hasar oluşturmuyor bu yöntemle. Bu şekilde köşeye kadar geleceğim. Bakın ipimi de içeride yürütmüş oldum. Böylece onu da yok etmiş oldum, temizlemiş oldum. Şimdi bu köşelere geldiğimiz zaman tam köşe noktalarında çift batma yapacağız bu çantada. Hemen bu köşede göstereyim. Diğerlerini siz zaten aynı şekilde yaparsınız. Tam o köşedeki, yani o üçlünün tam merkezi var ya, oraya 2 tane batacağız bu çantayı yaparken. Tam buradayım şu anda. Buraya 2 tane batacağım. 1, bu da ikinci. Şu köşe rahatlığını vermek istiyorum. Taban kassın istemiyorum. Köşeler şöyle dönmesini istiyorum. Hem de torba bir çanta yapacağımız için alt kısmın biraz böyle tombik durması güzel oluyor. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Örgü genişledi gibi duruyor. Herhangi bir sakıncası var mı acaba? İşte sizinki böyle mi oldu vesaire diye. Evet, ilk başta arttırma yaptığımız için köşede o genişleme olacak. Yani sanki dışa doğru çanta açılıyormuş gibi olacak. Ama dediğim gibi torba çanta olduğu için pileyi yaptığımızda o alt kısmın o tombik görüntüsü güzel görünüyor. O yüzden o köşedeki arttırma, dediğim gibi örgünüzün genişliyor gibi görünmesi hiç canınızı sıkmasın. Sonrasında zaten yukarıda toplayacağız onu. Zaten bir karış falan böyle ördüğünüz zaman göreceksiniz, düzelecek, o görüntü ortadan kalkacak. Şimdi bu şekilde ben her köşede sadece bir arttırma yapıyorum. Bakın bu sefer yani köşelere üçlü batmayacağım, sadece ikili batacağım. Sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonundan sonra artık örneğimizi koymaya başlıyoruz. Geldik şimdi sıra sonuna. Evet, bakın yine her zamanki gibi
Son sık iğnemi de yaptım. İpimi uzattım. İlk yaptığım sıkıştırdığım değil de ilk sık iğnemin tepesine arkadan giriyorum. Çıkarttım. Şimdi bu ip arkada. O uzattığım ip var ya, bakın devamı görüyorsunuz. Oynuyor zaten. Hemen buradan giriyorum. Arkadan takıyorum. Güzelce sıkıştırıyorum ve çıkartıyorum. Uzattım ipimi. Bir kere arttım. Bakın. Bu birincisi. Yanındakine geçtim. Uzattım. Bir daha ipimi arttım. Yanındakine geçtim. Uzattım. Ve hepsini birden topladım ve sıkıştırdım. Bu benim örneğimin tepesi oluyor. Bakın görüyorsunuz. Bir tane de zincir çektim. İpimi arttım. Aynı noktaya bakın. Bir daha gösteriyorum. Uzattım. İpimi tekrar doladım. Tutuyorum, bunları bastırıyorum elimle kaymasın diye. Yanındakine geçtim. Uzattım. İpimi bir daha doladım bakın. Hemen yanındakine de geçtim. Uzattım. Hepsini bir topladım. Bakın artık tığımda 2 tane var. İkisini bir şu şekilde yine bir sık iğne gibi tepesinde birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Devam ediyorum. İpimi arttım. Hemen en son battığım yere bir daha batıyorum. Uzattım. İpimi arttım. Yanındakine uzattım. İpimi arttım. Bir yanındakine. Aslında bakın sadece 2 tane ilerlemiş oluyoruz. 2 tane var tığımda. İkisini bir topladım. Araya bir tane zincir çektim. Görüyorsunuz bu şekilde aslında böyle fıstık benzeri yapılarımız oluyor. Ama bunlar biraz daha dikkat ettiyseniz üçgen formlu oldular. Son kez gösteriyorum. İpimi arttım. Bakın en son battığım yere bir daha giriyorum. Bu sayede bu göz arttırmamış oluyor. Geldim yanındakine bir daha arttım. Geldim yanındakine bir daha arttım. Çıkartıyorum. Tığımda 2 tane bırakıyorum. Bakın. Sonrasında ikisini bir çektim. Araya bir tane zincir aldım tekrardan. Şu köşeyi de göstereyim. Herhangi bir artık arttırmamız yok. İpimi arttım. En son battığım yere girdim. Çektim. Bir daha doladım. Yanındakine girdim. Çektim. Bir daha doladım. Yanındakine girdim. Çektim. Hepsini çıkarttım. 2 tane kaldı. Bakın. Şimdi ikisini bir topladım. Araya bir tane zincir çektim. Yani böylelikle hep yine 2 2 2 diye gidiyor. İlerlerken de hep 2 2 ilerlemiş oluyoruz. Gerçekten çok zevkli bir örnek. Yaptığımızda da çok güzel oluyor. Bir sıra sık iğne, bir sıra örnek, bir sıra sık iğne, bir sıra örnek diye ilerleyeceğiz. Dediğim gibi bu yöntemle hiçbir arttırma yapmadan artık sıra sonuna kadar geliyorum. Nasıl birleştireceğimi göstereceğim ve sık iğnelerimi yapmaya başlayacağım. Şimdi geldik. Bakın sonuncudan bir öncekindeyim şu anda. Şu şekilde yaptım. Araya yine bir zincirimi çektim. Geldim buraya. Şimdi burada bir tane kaldı diye düşünmeyin. Biliyorsunuz bunların hem başı hem sonu aynı noktaya girmiş olması lazım. O yüzden arttım. Şimdi aynı yere giriyorum. Girdim, uzattım. İpimi arttım tığımın üstüne. Yanındakine girdim, uzattım. Bir daha arttım. Yanındakine, yani ilk başladığımız yere de batıyoruz. Hepsini bir topladım. Tığımda 2 tane vardı. Sıkıştırdım. Şimdi burada biliyorsunuz normalde araya bir zincir çekiyoruz. Ama ne yapacağım? İlmek kaydırmayla gideceğim burada. O yüzden araya zincir çekmiyorum. Bakın tepesine bir tane ilmek kaydırdım. Şimdi sık iğne sırasındayız. O yüzden
Şöyle görüyorsunuz, bir tane sıkıştırdım ya. Buraya sıkıştırdıktan sonra hemen yanından devam ediyorum. Boşluğa, her boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tepeye bir boşluğa yapabilirim normalde. Ama böyle yaptığım zaman bir tanesi, ay pardon, ipimi arttım. Bir tanesi tümsekte, yani yukarıda, bir tanesi çukurda gibi oluyor. Bunun önüne geçmek için hep boşlukların içine 2'şer tane olacak şekilde gidiyorum. 1, 2. Bu şekilde şimdi hep boşlukları 2'şer tane yaparak sıra başına kadar örüp geleceğim. Geldik sıra sonuna. Şimdi normalde biliyorsunuz buraya araya 2 tane batıyorduk ama burada bir tane batacağız. Çünkü bunun bir tanesini de şunun tepesinde başlamıştık. Şu son ilmek kaydırma yaptığım araya da bir tane sık iğnemi yapıyorum ve ipimi her zamanki gibi uzattım. Şu ilk sık iğnemde bunun hemen arkasından giriyorum. İpimi arkaya çektim. Aynı bu uzattığım ipten tekrar giriyorum. Arkadan ilmeğimi de takacağım. Evet. Şimdi bunu güzelce tekrardan ne yapıyoruz? Sıkıştırıyoruz. Şöyle uzattım. Zincir çekmiyorum burada, bakın. İpimi arttım. Hemen yanındakine girdim. Uzattım. İpimi arttım. Hemen yanındakine girdim. Özür dilerim. Hepsini bir topladım. Ve buraya bir tane şu şekilde sıkıştırdım. Bu benim ilk olduğu için böyle oluyor. Buradan sonrası için şimdi araya bir tane zincir çektim. Arttım ipimi. Aynı yere tekrar giriyorum. Girdim, uzattım. Bakın tığımın üstünde bu şekilde şu anda. Tekrardan ipimi geçirdim. Yanındakine girdim. Tekrardan uzattım. Tekrardan ipimi doladım. Yanındakine girdim ve tekrardan uzattım. Şimdi şu ilki dışındakinin tamamını topluyorum. Sadece tığımda şu ilk zincirdeki ip kaldı. Bir de bu geldi, 2 tane oldu. Şimdi bunu normal sık iğnedeki gibi şu şekilde çıkartıyorum. Yine araya bir zincir çekiyorum. Geldim. Aynı en son battığım yere bir daha girdim. Tekrar uzattım. Bir daha arttım. Yanındakine girdim. Tekrar uzattım. Bakın bir daha arttım. Hemen tekrar yanındakine girdim. Artık bunların tamamını topluyorum ve bunun yanına bir tane daha göz çıkartmış oluyorum. Sonra ikisini birden çıkarttım. Bu şekilde aynen devam ediyoruz. Burada şuna çok dikkat edin. Yani fıstıkların üzerine yine aynı şekilde fıstıklar denk gelsin. Herhangi bir şekilde kayma ya da herhangi bir şekilde fıstık sayılarında artma olmasın. Bu çantanızın göz sayısının değişmesine sebep olur. O yüzden buna dikkat edelim. Yani burada hangi hizadaysa, ne şekilde gidiyorsa üstündeki fıstıklarda, yani her fıstığın üstüne yine bir fıstık olacak şekilde gitsin. Araya zincirimizi çektik. Son kez gösteriyorum. Artık buradan sonra aynı yere girdim. 24 santim yaklaşık olana kadar örmeye devam edeceğiz artık bu şekilde. Bir sıra sık iğne, bir sıra örnek. Bakın uzattım, arttım. Hemen yanındakine girdim. Uzattım, arttım. Yine yanındakine girdim. Pardon, giremedim. Evet, girdim. Bunu da uzattım. Şimdi hepsini birden topladım. Tığımın üstüne 2 tane oluşturdum. Şimdi bunu da şu şekilde sıkılaştırdım. Aralara zincir çekmeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel bir örnek oluyor bu. Bu
Hani böyle biraz fazla ip yiyen bir örnek bu. Çünkü bakın bir tane şey için 3 tane yere sürekli ip çıkartıyorsunuz. Ama gerçekten bittiğinde de gayet güzel, görüntü açısından da çok şık bir örnek oluyor. Hem yapması zevkli hem de dediğim gibi duruşu. Şunu da göstereyim hemen size. Bakın daha henüz ikinci sıraya yeni geçtik. Şu şekilde yandaki görüntüyü görüyorsunuz. Şöyle. Şu açılmayı fark etmişsinizdir bakın. Şuradan şöyle bir açılma var. Bu bizim istediğimiz açılma. Yani o yüzden hiç korkmayın. Şuralar böyle şu köşe kısımlardaki şu açıklığı. Çünkü bizim istediğimiz şey bu. Hani şu tombikliği verebilmek. O yüzden gayet güzel, büyüklüğü güzel gidiyor. Eğer dediğim gibi siz de benimle birebir aynı yaparsanız finalde de aynı çantaya ulaşabilirsiniz. Sık iğne, aralara sık iğne yapmamızın en büyük avantajı, zaten örneği kurmak için sık iğne yapıyoruz ama her seferinde de örneği bir sırada toplamış oluyoruz. Yani ister istemez şunları yaptığımızda ilmeklerimizin ağızları geniş olabiliyor. Ama sık iğnelerimizi koyduktan sonra artık tekrardan bir ağzını da düzenlemiş, bir toparlamış oluyoruz. Dediğim gibi bu şekilde bir sık iğne bir örnek, bir sık iğne bir örnek şeklinde gideceğiz. Ta ki bir 24 santim olana kadar. 24 santim olduktan sonra artık ağız kısmını yapmaya başlayacağız. Neden 24 santim bu çantada? Hani hep 25 yapıyordunuz derseniz, ağız kısmı işlemeli olduğu için işlemeli çantalarda sık iğne kısmını biraz daha uzun tutuyorum. O yüzden ondan dolayı 24, yani 24,5 bile olabilir aslında. Bakacağım yani örnek nereye, kaç santime denk gelecek. Finalde onu tekrardan söyleyeceğim. Evet, çantamızı bitirdik. Yani örnek kısmını bitirdik. Tam 25 santim örnek ördüm burada. Hatta sırasını da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. 13 tane 13 sıra örnek koymuşum. Ama dediğim gibi siz örneği sayısını değil santimi baz alırsanız daha doğru bir sonuç elde edersiniz. 25 santim örneği ördüm. Sonrasında o 25 santimin üzerine, örneğin üzerine koymuş olduğumuz şu her sırada koyduğumuz sık iğneyi koydum. Onun üzerine 4 sıra daha sık iğne ördüm. Yani toplamda burada 5 sıra sık iğnem olmuş oldu işlemeyi yapabilmek için. Şimdi ben bu aşamadayken işlemesini yapacağım. İşlemeyi yaptıktan sonra üst kısmını örmeye devam edeceğim. Arkasından dediğim gibi yine büzgüsünü vesairesini, artılarını yapılacak, sapı yapılacak vesaire, daha aşamaları devam ediyor. Şimdi burada her zaman için koymaya başlarken şöyle yan taraftan başlıyoruz. Yan taraftan, çünkü eğer ki bir ayarlama yapacaksak çantanın yanına denk gelsin istiyoruz. Şimdi hemen şöyle turuncu dediğimiz, yani aslında kiremit rengimizle başlayalım. Tepeden başlıyorum. Şunu tamamlamamışım. Onu da bilerek bırakmıştım son kez tekrar göstereyim diye. Sonuncuyu yaptıktan sonra şöyle bir şuradaki ilk sık iğnenin tepesini bir açtım. Arkadan giriyordum ve sonrasında ilmeğimi arkaya doğru çekiyorum. Bu şekilde çektim. Sonra bu çektiğim ipin devamı, bakın şöyle. Şuradan giriyorum. İpi takıyorum. Ve sonra bunu güzelce sıkıştırıyorum. Çıkarttım. Bu şekilde bir üst sıraya çıkmış oldum. Bunu şimdi bırakalım, uzatalım ve biz turuncu ipimizle devam edelim. Şimdi üstten başlayacağım. Şöyle çektim ipimi. Bir sıra hemen sola doğru gidiyorum. Bir sıra sola gittim. Şimdi başlıyorum aşağıya doğru ilmek kaydırmaya. Alttan ipimi veriyorum. İlmek kaydırıyorum. Şöyle yaparsam sanki. İlmek kaydırma tabi kucağınızda çok daha rahat bir şekilde gidecek.
Bakın bu şekilde aşağıya doğru önce ilmek kaydırmalarımı yaptım. Şimdi bir sıra biraz daha inelim. Şimdi bir sıra sola yan tarafa doğru ilmek kaydırıyorum. Tekrardan yukarı çapraza gidiyorum. Çapraza tekrardan ilmek kaydırmayla devam ediyorum. Tekrardan bir bitti bakın. Bir tane sola gitti. Şimdi çapraz aşağıya devam ediyorum. Yani çaprazda aşağıya ya da çaprazda yukarıya şeklinde bir zikzak oluşturuyoruz burada. Ama bir tane yana gittiğimiz için şu şekilde sonunda şöyle bir zikzaktan ziyade dalga meydana gelmiş oluyor. Yine bakın en sona geldim. Bir tane sol tarafa gittim. Şimdi çapraza yukarıya doğru devam ediyorum. Yöntem bu. Şimdi burada size şunu tavsiye ediyorum. Bu şekilde ilerleyin. Şimdi ben de öyle yapacağım. Bazen tam denk geliyor. Bazen böyle birkaç göz farklılıklar olabiliyor. Şöyle arkada şuralara falan geldiğinizde yani yaklaştığınızda bir sayın, bir hesaplayın. Eğer ki uyumama durumu olursa o durumlarda şu sola gidişlerimizde mesela bir değil iki tane sola gidiverirsiniz. Hani o şekilde artık kaç tane de tolere edebilecekseniz bunu bu şekilde uyarlamalar yapabilirsiniz. Unutmayın ne dedik? 5 sıra var burada sık iğne. 5 sıranın şu en üstünü ve en altını bırakıyoruz. Şu arasına 3 sıralık sık iğneye bu şekilde dalgayı dolaşıp geliyorum. Dediğim gibi eğer bir uyarlama yapmam gerekirse zaten orayı size tekrardan göstereceğim. Evet bakın geldik sıra sonuna. Yani nasıl ayarlasam herhalde bu kadar tutturamazdım. Tam tamına geldi. Hiçbir şekilde uyarlama yapmak zorunda kalmadım. Gördüğünüz gibi en sonuncusunu yapmıyordum. Boş iğnemi taktım. Artık ipimi kestim. Şu şekilde elimle yapıyordum ilmek kaydırmayı. Bakın geçirdim. Şimdi ipin çıktığı yer yani şu ilmeğin göbeğinden arkaya geçiyorum ve bu şekilde hiç nerede başlayıp bittiği belli olmayan düzgün bir ilmek kaydırma ile tamamlamış olduk. Şimdi bunun aynısını ama tam tersini yani istikamet olarak tam tersini yeşille yapacağız. Artık dediğim gibi nereden başladığımızın bir önemi yok. Çünkü üst taraf hazır olduğu için burada istediğim yerden başlayabilirim. Daha şöyle yapalım. Daha kolay. Ortadan bir yerden başlayayım ki görmeniz çantada daha kolay olsun. Bakın üstte ne varsa hemen onun altına şuradan başladım. Hemen yanındakine girdim. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Çapraza yukarıya. Şu arkadaki ipin fazlalığı. Evet, yukarıya doğru çıktık. Şimdi ne yapıyorum? Yine bir tane sol tarafa kaydım. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Her şey aynı görüyorsunuz. Sadece burada aşağı yaptıysam burada yukarı yapıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırmama devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bunu da bitireceğim. Aynı yöntemle kapatacağım ve artık işleme kısmım bitmiş olacak. Üst kısmını örmeye başlayacağız. Evet, işleme kısmını bitirdim. Şimdi delik kısmına geçiyoruz. Büzgünün takılacağı yere. En son hatırlarsanız sıkıştırmıştık. Şimdi bir tane daha zincir çektim ve hemen yanına bakın ipimi artıyorum. Hemen yanına bir çakma trabzan yapıyorum.
Bir, iki tane zincir çektim. Bir, iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüsüne giriyorum ve çakma trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde yanına bir tane daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Aralarda iki zincir. Zincirlerimin arası haliyle karşısına denk gelen iki tane sık iğnemi boş bırakıyorum. Hemen üçüncüsüne giriyorum ve yine çakma trabzanımı buraya yapıyorum. Zincirlerinizi çok gevşek almamaya çalışın. Yani şu kısımda bir marullanma, açılma olmasın. Hep 2-2 şeklinde gideceğiz. 2 çakma trabzan, 2 zincir. Deliklerimizi koyalım. Gelelim. Artık bundan sonra ağız kısmına kadar göstereceğim bir durum yok. Bunu yaptıktan sonra haliyle üst kısma 3 sıra daha ne yapacağız? Belki 4 sıra, belki 3 sıra ihtiyaca göre zaten onu söylerim size. Tekrardan bunun üzerine sık iğne ile devam edeceğiz. Burada şunu yapacaksınız yalnız. Şimdi bakın, bu bir çakma sık iğne olduğu için bunun tepesine batmak birazcık sıkıntı oluyor. Battığınızda da şurada şöyle şurada bir delik oluşuyor. Onun yerine şunu yapabilirsiniz. 3 tane boşluklara batın. Sadece bir tane şu trabzanın tepesine batın. Bunun tepesine batmayın. İşiniz kolay olsun. 3 araya batın. Bir tane buna batın. Böylece yine 4'ü yakalamış olursunuz. Bu şekilde üstüne bir 3 sıra daha sık iğne dolaşalım ve ağız kısmını hep birlikte bitirelim. Evet, şimdi geldik artık, bakın 3 sıramı da yaptım. Ne yapıyoruz? Şimdi ters sık iğne yöntemine geçiyoruz. Uzatıyorum, bakın üst sıraya çıktım. Sıkıştırmadım, uzattım direkt. Hemen bir boşluk bırakıyorum. Yanındakine girdim. Çektim. Şimdi ikisini bir çıkarttım. Bakın yine uzatıyorum. Bunu atladım. Yanındakine giriyorum. Çıkarttım. Pardon, tel çekti. Çıkarttım. Uzattım. Çektim. Evet. Uzattım. Bir atladım. Battım. Çıkarttım. Çektim. Uzattım. Bir atladım. Battım. Çıkarttım. Çektim. Bu şekilde ağız kısmını da tamamlıyoruz. Daha sonra nereye geçeceğiz? Sap kısmına geçeceğiz. Dolaşıp geliyorum. Ağzına nasıl bitireceğim onu göstereceğim. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Bakın, ilk başlangıç ipin çıktığı yer burasıydı. İpin çıktığı yeri de en son yaptım ve çıkarttım. Şimdi artık iğneye geçiyorum. Şöyle bunu arkaya gelecek bu. Şu şekilde bir sonraki başladığı yere girdim. Yani bunu şu şekilde arkaya geçirmiş oldum böylece. Şöyle. Sonra şöyle geri geliyorum. Bu sayede artık ağzını bitirmiş ve arkaya gelmiş bulunmaktayım. Buradan sonrasında her zamanki gibi, pardon kameraya çarptım. Her zamanki gibi içeriden ne yapacağız? Yataydan ilerleyeceğiz. Şöyle aşağıya ineyim. Sık iğnelerin içine çektim onu ve artık bu noktadan sonra şöyle yatay sıradan ipimi sık iğnelerin arasında yok edeceğim. Bu çantayı illa torba şeklinde yapmak zorunda değilsiniz. İnanın çok güzel bir boyda oldu. Tam 40 santim eni, 30 santim dediğimiz gibi boyu var.
Şöyle göstereyim. Bakın. Yani şu delikleri hiç koymadığınızı düşünün. Şu şekilde kaldıralım. Şu delikleri hiç koymadığınızı düşünün. Normal zaten bir kol çantası da yapabilirsiniz. Normal sap takıp, ama dediğim gibi eğer torba çanta şeklinde yapacaksanız da bu delikleri koyacağız. Artık çantamızla ilgili kısmı bitirdik. Gerçekten çok hem tok hem şık bir model oldu. Ben şöyle bir elimle katladım. Katlanmış haline de şöyle bir baktım. Gerçekten güzel oldu. Şimdi buradan sonra artık büzgüsünü yapacağız ve sapını yapacağız. İlk olarak hemen büzgüsüne başlayalım. Büzgüsünü tamamladıktan sonra da sapını örerek devam edeceğiz. Evet, ipimizi 2 tane ip aldım. 2 katlı yapacağım. Şöyle bir boşluk bırakıyorum ağzına püsküllerimi takmak için. İkisini birden öncelikle zincirle birleştiriyorum. Şu şekilde ağız kısmını birleştirdim. Şimdi buradan sonraki kısımda artık iplerimi ayırıyorum. İpimin bir tanesini elime alacağım. Şu şekilde. Diğeriyle de şu şekilde alttan getiriyorum. Klasik standart büzgülerde kullandığımız yöntemimiz. Şöyle geçiriyorum. Çekiyorum. Geçirdim. Çektim. Geçirdim. Çektim. Bir tanesini alttan ip doluyorum. Diğerini normal. Bakın bu ip parmağımda takılı. Bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde ne kadar öreceğim? Demiştim çantamın eni 40 santim diye. 40 santim ön, 40 santim arka dersek yani çevre uzunluğu 80 santim oluyor. Bir 10 santim de fazladan örüyorum. Yani toplamda 90 santimlik bir bu şekilde büzgü öreceğim. 90 santim örelim, gelelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi geldik sap kısmına. Bu sefer farklı bir sap çalışacağım. Şimdi başlangıcında dikmek için şöyle yaklaşık bir 30 santim kadar bir boşluk bırakıyorum. Sapımızı bu sefer yukarı doğru gitmeyeceğiz. Yatay olarak çalışacağız. Şimdi bunun için nasıl ayarlayacağız santimini derseniz, ben kendi sık iğnelerimi saydım. Mesela benim 28 tane sık iğnem 14 santime karşılık geliyor. Şimdi o zaman buna göre bir hesap yaptığımda ben 70 santimlik bir sap yapmak istiyorsam 140 tane ne yapmam lazım? Sık iğne yapmam gerekiyor. Şimdi bunun için haliyle 140 tane zincir çekeceğim. Ben bu sapı yapmak için. Siz de sayın isterseniz, yani ölçün bakalım sık iğnelerinizi. Mesela tabanda sık iğnenizi yapmıştınız zaten. O tabandaki sık iğnelerinizi sayın. Siz de hesaplayın. Sık iğneleriniz kaç santime denk geliyor. Ona göre hesaplama yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim her iki sık iğnem 1 santime karşılık gelmiş. O yüzden 140 tane zincir çekip geleceğim sapımızı örmeye başlamak için. Bu sapımızda ağız kısmındaki işlemenin aynısını kullanacağım. Yani sapta da aynı işlemeyi yapacağım. O yüzden hep bir düz görüntü olsun istiyorum çantamda. Şimdi düşündüm. Evet, düz gitmek için diklemesine de gitme yöntemi var. Ama o çok uğraştıracak, çok uzun sürecek. Onun yerine daha kolay yöntem burada yandan yapma. Hemen 140 tane zincirimi çekeyim. Daha sonra sık iğnelerimizle devam edelim. Evet, 140 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane de yükseklik için çekiyorum. Üste gitmek için. Yani toplamda 141 tane olmuş oldu. Şimdi burada sürekli bu kadar zincir arkasına döndürüp batarak gitmek birazcık zor olacak. Ben bunu da
sapın kenarını daha sonra ters sık iğne ile dolaşacağım için zaten o kenar görüntüsünü toparlayacak. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Direkt ne yapıyorum? İkinci zincirin içinden batmaya direkt başlıyorum. Bu şekilde toplamda 140 tane sık iğne yapmış olacağım. Bu çantamızın kenarı için, sapı için 140 tane sık iğnemi yapıp bitireceğim ve baştan tekrar başlayacağım. O aşamaya geldiğimde tekrardan göstereceğim size. Şimdi bu her zincirin içine bir tane olacak şekilde 140 tane sık iğnemizi yapalım ve gelelim. Şimdi geldik sıra sonuna. Burada size, ya ben şu an o yöntemi kullanmayacağım ama size çok güzel de bir püf noktası vermek istiyorum. Biliyorsunuz böyle çantalarımız var. Ortasında pencere, sapın alt kısmında şöyle penceresi olan. Haliyle bunun buraya kadar sık iğneyi örüyoruz ama sonrasında git gel git gel yaptığımız için alttaki örnekle üstteki örnek birbirinden farklı oluyor. O çantalarda da bu söyleyeceğim yöntem sayesinde hep düzden örgü örebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz göstereyim. Şu ilmeğimizi uzatıyoruz. Bakın. Ama ben bunu yapmayacağım şimdi. Çünkü bu kadar uzun bir şeyde içinden ip geçirmem çok mantıklı değil. Gerek yok yani, zaten çok sıra örmeyeceğiz. Bakın bu şekilde yumağı içinden geçirdim. Şöyle bakın şu şekilde sıkıştırıyorum. Sonra bu ipi de bu şekilde sıkıştırıyorum. Bu ipi sık iğnem boyunca uzatıyorum ve şöyle getirip en başından tekrar başlıyorum. Bu ipi de içinden yürütüyorum. Bu şekilde ip koparmadan gidebiliyorsunuz. Ama ben ip koparacağım. Çünkü çok uzun bir sapta ilerliyoruz şu anda. O yüzden şu şekilde ipimi bakın bu şekilde yine aynı yöntemle sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra ipimi şöyle kesiyorum. Baştan tekrar başlayacağım. Sona geldiğimde örerken bu ipi zaten içinden tekrardan yürüteceğim. Yani her seferinde sıfırdan başlıyoruz. Geldim hemen sıra başına. Tekrardan. Şu ilk sık iğnemizin tepesi. Girdim buraya. Şöyle çıkarttım. Ve sıkılaştırdım. Hemen normal yanındakinden. Bakın bu ipi de içinde ne yapıyorum? Yürüterek götürüyorum. Böylece hem başında hem sonunda hiçbir şekilde, ay pardon çok özür diliyorum. Görüntüden çıkmışım. Bu şekilde içinden yürüterek hiç başta ve sonda ip pisliği oluşturmuyorum. İpi zaten içinde, hani iğneyle yapacağıma bu şekilde içinde gizleyerek götürüyorum. Şimdi bu sapın nasıl bir aynı zamanda kullanışlılığı olacak? Bu sap hiçbir şekilde esnemez. Çünkü örgü boyuna esner her zaman için. Bunun boyu sapın eni olacağı için haliyle hiçbir şekilde esneme yapmayacak bu yöntemle. En son bunları da içine sakladım. Bakın. Bu şekilde yine yüzden şöyle devam ediyoruz. Yine sıra sonuna kadar her sık iğnenin üstüne bir sık iğne öreceğim. Sıranın sonuna geldiğimde biraz önceki yöntemle dediğim gibi bu ipi de içinden yürüteceğim burada. Aynı yöntemle tekrar bitireceğim. Tekrar başa döneceğim. Bu şekilde 5 sıra örüp geliyoruz. Zaten birinci sırayı örmüştük. 4 sıra daha örelim ve ondan sonra çantamızın hem işleme hem kenar detaylarıyla devam edeceğiz sapımızın. Evet, şimdi geldik 5 sıra ördük. Artık buradan sonra ters sık iğne yöntemiyle geri döneceğiz. Bir tane şöyle sıkıştırıyorum. Sonrasında uzattım. Bir tane atlıyorum. Geriye giriyorum. Aynı çantamızın ağzında yaptığımızın aynısını yapıyoruz burada da. Uzattım. Bir tane atladım. Uzattım. Bir tane atladım.
Uzattım. Yine bir taneyi atlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Daha sonra ipi kesmek istemiyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Yani şu kısma geldiğimde bakın şurada da aynı şekilde buraya da geçeceğim. Aynı yöntemle. Sonra buradan karşısından devam edeceğim. Yine birer tane atlayarak aynen şu noktaya gelene kadar örüyorum. Daha sonrasında artık işleme kısmına geçeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere sapımız hazır. Şimdi ne yaptık hatırlayalım. Ters sık iğne ile başlamıştım. Tam şuradan başlamıştım. Ters sık iğne ile gittim. Tam şu kenara geldiğimde sonuçta bunu buraya sık iğne ile devam edemem. Haliyle ne yaptım? Şuradan arkadan ilmek kaydırmayla ilerledim. İpi buraya geçirdim. Sonra ters sık iğne ile başına kadar geldim. Aynı şekilde ilmek kaydırmayla arkadan dolaştım, bitirdim. Bu şekilde tam 73 santimlik bir sapım oldu. Bakın şunu da söyleyeyim. İlk sırayı yaptığınızda, yani ilk 140 zinciri çektiniz. Sonra birinci sırayı ördüğünüzde, ölçtüğünüzde emin olun yaklaşık 80 santim falan gelir. Yani çünkü ilk daha esnektir. Sonra üst sıraları ördükçe esnekliği biraz azalır. Sonrasında iyice ters sık iğne ile kenarını dolaştığınızda da tamamen artık esneklik ortadan kalkar. Dediğim gibi 73 santimlik bir sapım olmuş oldu bu yöntemle. Şimdi ne yapıyorum? Daha aynı ağzında yaptığım işlemeyi bu sefer ağız kısmına yapacağım. Hemen ipimi alıyorum. Turuncuyla başlayacağım. Yine 5 tane yapmıştık hatırlarsanız. En alttakini en üsttekini bırakacağım. Aradakilerden ilerleyeceğim. Hemen ilkinden başlıyorum şöyle. Şu şekilde gidelim. Hemen yana geçtim bir tane. Şöyle ilmek kaydırdım. Şöyle sıkıştıralım. Evet. Şimdi yukarı doğru gidiyorum. Aynı ağız kısmında ne yaptıysam aynısını yapacağım. Bakın. Şöyle çaprazda ilerliyorum. Sonuncuya geldim. Şimdi ne yapıyorduk? Bir sıra yana kaydım. Tekrardan aşağı çapraza geçiyorum. Aşağı çaprazda biraz daha ne demiştik? Uzun oluyordu ilmek kaydırmalarımız. Bu çaprazda yol biraz daha uzun. Evet, bu şekilde geçtim. Sonra yine artık bir tane sola kaydım. Bu sefer yukarı çapraza gidiyoruz. Bu şekilde. Aynı ağız kısmında yaptığımızın aynısını yapmaya devam edeceğiz. Şimdi sonuna kadar gelelim. Aynı şekilde yeşilini yapacağız karşısına. Onu da yapalım, bitirelim. Artık bir tek püsküllerimiz kaldı. Onun dışındaki bütün aparatlarımızı hazırlamış olduk. Pardon, bir tane de neyimiz kaldı? Şu ipleri sıkıştırma aparatımız kaldı. Bir de onu yapacağız. Sonrasında astarını takıp çantamızın son halini vereceğiz. Hemen sıra sonuna kadar dolaşıyorum ve aynı şekilde yeşili de, hatta onu da direkt şurada göstereyim üstünde. Direkt yeşille de başlayalım. Tam bunun karşı istikametinde yeşil ipimi aldım. Hemen bir sola, yan tarafa ilmek kaydırmasıyla başlıyorum. Sonra artık hep çapraza aşağıya doğru ineceğim. Şöyle çevireyim. Daha yönet olsun. Uzattım ilmeğimi.
çapraza şu şekilde, sonra bir çapraz daha indim. Evet, bu şekilde yeşili de koyduk. Hemen aynı şekilde nereye geçiyorum? Yan tarafa, sola geçtim. Tekrardan yukarı doğru ilerlemeye devam edeceğim. Bu şekilde alttakinin yani turuncunun tam tersini yapıyoruz. Turuncunun tam tersini yeşille dolaşacağız. Böylece sapımızı da aynı ağızdaki işlemeyle yapıp birbirini tamamlamasını sağlayacağız görüntü olarak. Çok güzel olacak. Hemen sıra sonuna kadar bitiriyorum. Daha sonra büzgüsü için şöyle söyleyeyim. Bir 6 yani şu sık iğneden 6 zincir çekeceğiz. 6 zincir çektikten sonra 12 sıra öreceğiz. 12 sıra git gel git gel git gel şeklinde 12 sırayı tamamlayacağız. Onu da örelim. Artık onda da gösterecek bir şeyimiz yok yani. Dediğim gibi 6 sık iğne olacak. Yani 7 zincirle başlıyoruz. 6 sık iğne olacak tabanda. Sonrasında dediğim gibi 12 sıra örüyoruz. Onu da hazırlıyoruz. Püsküllerimizi de hazırlıyoruz. Püskül yapımına yine bakmak isterseniz açıklamalar bölümüne eklerim. Oradan püskülü de yapacağız. Artık finalde dediğim gibi astarı da bittikten sonra hepsini birleştirme aşamasıyla devam edeceğiz. Evet, çantamızı hazırladık, bitirdik. Yani gerçekten inanılmaz güzel oldu. Sapı da görüyorsunuz, aynı ağızdaki desenin aynısını yaptığımız için tam böyle birbirini tamamlamış oldu. Şimdi sapını şu şekilde 1-2 sıra olacak şekilde şöyle tutturdum iç kısmından. Bu iyice sağlamlaştı. Çünkü direkt ucundan tuttuğumuz zaman kopma yaşanabilir. O yüzden hem şu en son sıradan hem de onun altındaki sıradan güzelce tutturdum. Dediğim gibi her aşaması bitti. Nereye geldik? Şimdi büzgüsünü takacağız. Şu şekilde hatırlarsanız demiştim. Görüyorsunuz, püsküllerini de hazırladım. Bunları takacağız ve büzgü aparatını da sabitledik mi çantamız tamamen bitmiş olacak artık. Bu modelde gerçekten örnekler, bu torba modellerde ağız kısmını da böyle işleme falanla böyle bir değişik bir hava kattığımız zaman çok şık oluyor. Yine taş gibi bir çanta oldu. Bakın astarını da hazırladım. Astarını dak kumaşla yaptım. Toprak rengi diye geçiyor bu renk. Şu şekilde göstereyim. Yine her zamanki gibi bakın gizli dikiş tekniğimizle çalıştık. Bu gizli dikiş tekniğimiz sayesinde ağız kısmı tertemiz. Görüyorsunuz, hiçbir iz yok. Astarlamanın videosunu yine linkin açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Bakın cebimizi çift kat çalıştık. Bu sayede tertemiz bir görüntüsü olmuş oluyor. Yine çok kullanışlı 2 tane büyük cebi var. Bakın tam tamına görüyor musunuz? Yani boyu, posu, astarımızı bu şekilde çalışırsak, yani hiçbir şekilde potluk vesaire olmazsa çantamızın formu da bozulmaz. Yani astarı çantaya göre gereğinden büyük yaparsak haliyle içine koyduğumuzda eşyaların ağırlığıyla sarkma yapar. Ama astar tam tamına olursa kumaş sarkmayacağı için tabanınızın da göçmesini engeller. Bakın ne kadar kalıp gibi bir taban. Tekrar söylüyorum, herhangi bir şekilde keçe, işte kanvas vesaire hiçbir şey koymuyorum. Dediğim yöntemle ördüğünüzde, güzelce ütülediğinizde böyle taş gibi tabanlarınız olur. Hiçbir sıkıntı da yaşamazsınız. Şimdi hemen çantamızın formunu vereceğiz. Çantamızın o formunu verdikten sonra da büzgülerimizi takarak başlayacağız. Bakın çantanın orta noktalarını belirledim. Yani bu benim şuradan büzgümün çıkması gerekiyor. Şimdi şu çantalarımızı nasıl yapıyorduk? Önde bir pile oluşturacaktık hatırlarsanız. Şu öncelikle pileyi bir oluşturuyorum. Çantamın ön kısmında ve arka kısmına aynı şekilde olacak şekilde şu pileyi oluşturuyorum. Yani şöyle bir görüntü oluşacak. Daha sonrasında ne demiştik? Hemen buradan karşıya doğru
bir cisim takacağım. Yani bu bir kalem olabilir, bu bir tığ olabilir. Fark etmez. Tabii ben yanıma almamışım. Hemen alıp geliyorum. Bakın şu şekilde bir kalemi koydum yer belirleyici olarak. Şimdi direkt bu büzgümüzü takacağım. Zaten bir tarafını taktığımız zaman biliyorsunuz diğer taraf simetrik olduğu için onu takip etmiş olacağım bu sayede. Hemen şu kalemin çıktığı, bakın bu yöntem çok güzel. Gerçekten bu şekilde tam istediğiniz pile formunu verebiliyorsunuz. Şimdi bunu yavaş yavaş çıkartacağım. Bunu çıkartırken onun yerine büzgü ipimi takacağım. Takıyoruz. Az kaldı artık. Çantalarınızın pilelemesine gerçekten önem verin. Çünkü bütün o görüntünün güzelliğini o veriyor. Yani böyle rastgele taktığımız zaman olmaz. Şu şekilde burayı hazırladık. Şimdi zaten ne demiştik? Bunun simetriği de diğer tarafta olacağına göre aynı şekilde diğer tarafa da geçeceğim. Şimdi bakıyorum, şöyle baktığımda şunlar dışarıda kalacak. Şu içeride kalacak. Sonrasında şu dışarıda kalacaksa o zaman benim şöyle şuradan girmem gerekiyor. Girdim. 2 tane dışarıda kalacak. Bir tane içeride kalacak. Sonrasında bunun tam karşısından çıkıyorum. Aynı şekilde bakın çıktım. Bir tanesi içeride. 2 tanesi dışarıda. Şimdi bakalım ne oldu. Şimdi artık şöyle bir tane girip çıkıyorum. Aynı şekilde bunda da bir tane girip aynı yerden çıkıyorum. Bakın son derece düzgün pilemizi yapmış olduk. Görüyorsunuz. Çantamız tam istediğimiz forma ulaştı. Şimdi ne yapıyordum? Bu şekilde hatırlarsanız bir aparat hazırlamıştım. Bunu hemen şu şekilde geçiriyorum. Bunu dikeceğim. Şimdi bunu dikerken ne demiştik? Hem bunu karşı taraftaki ucuyla birleştireceğim hem de aynı zamanda arkayla birleştireceğim. Bu sayede bir şöyle sıkıştırma aparatı hazırlamış olacağız. Çok az aşamamız kaldı artık. Bunu da yaptık mı püsküllerin takımı kalıyor. Püskülleri de takarsak artık çantamız kullanmaya hazır. Şöyle kameramızı biraz indirelim artık. Yine hava kapalı bugün. Işığı elimden geldiğince çift ışıkla çalışmaya çalışıyorum. Şöyle bakalım bir tam karşı. Diğer ucundan da geçirip karşıdan şu şekilde çıktım. Hemen şu aradan giriyorum. Tekrardan şurayı sıkıştırmak istiyorum. Çünkü yine aynı şekilde şu ağız kısmının şöyle sıkı olmasını istiyorum. Şimdi bir alttan çıkıyorum. Çıktım. Bunun altından giriyorum. Bakın şöyle. Bunun
üstünden giriyorum. Yine aynı yerden çıkıyorum. Hemen bir alttan çıktım. Bunun bir altındaki ilmekten, bunun üstünden arkaya geçiyorum. Bu şekilde şimdi aşağıya kadar dikip geleceğim. Büzgümüzü bitirmiş olacağız bu şekilde. Daha sonra püskül takımını yapacağız. Evet, bakın diktim, bitirdim. Şimdi yine yatayda sık iğnelerimin içinden şu şekilde ipimi geçiriyorum ve artık evet, bir şeyi düşürdüm. Boncuğum düştü galiba. Bu şekilde görüyorsunuz, büzgümüzü hazırlamış olduk. Yani şu şekilde bağlamasak bile bununla ne yapabileceğiz? Sıkıştırabileceğiz aparatımızı. Şimdi artık sıra geldi nereye? Dediğim gibi püsküllerini takmaya. Püsküllerini takarken şöyle göstereyim. Şunun şu ağzında bir topuz oluşmuş. Ne yapıyoruz? İlk önce boncuğumuzu bir takıyoruz buraya. Boncuğumuzu taktık. Sonrasında şu püskülümüzün tepesini geçici olarak herhangi bir iple bağlamıştık. Artık buna ihtiyacım yok. Bunu kestim. İğnemi yine bu sefer ipim 2 kat. 2 kat ipe geçiriyorum. Biraz kalkalım artık havaya. Şu şekilde. Şimdi buradan ortadan şöyle geçtim. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir ipi burada doluyorum. Sonra iğneyle bunun içinden geçiyorum ama nereye doğru? Yukarı doğru geçiyorum. Şöyle bir 2 kat olunca şunu çıkartalım. Güzelce bir sıkıştırıyorum bunu. Sonra yukarı doğru çıkıyorum. Boncuğun içinden bir yukarı çıktım şu şekilde. Şöyle bir herhangi bir yerinden örgünün geçiyorum. Şurada tekrardan bir düğüm yapacağım. İğne ile içinden şöyle geçtim. Bu sefer yalnız aşağıya doğru ipimi geçiriyorum. Aşağıya ineceksem düğümü aşağıya doğru, eğer yukarı çıkacaksam yukarı doğru yapıyorum. Evet, sonrasında tekrardan bunun içinden geçip artık burada kesiyorum. Zaten hem burada düğüm yaptık hem burada düğüm yaptık. Herhangi bir şekilde artık çıkma şansımız yok. Bakın bu şekilde takmış olduk püskülümüzü. Şimdi ben alt tarafını kesmemiştim. Bunu keseceğim. Diğer püskülü de takacağım. Artık bitmiş haliyle çantamızın finalde buluşacağız. Evet, çantamızı bitirdik, tamamladık. Bakın yine gerçekten harika bir çanta oldu. Çok beğendim. Dediğim gibi her çantam bir sürpriz aslında benim. Çünkü ben de sizinle beraber örüyorum. Her modeli ilk kez yapıyorum. Sağ olsun müşterilerim güveniyorlar. Örneği beraber seçiyoruz, birlikte örüyoruz. O yüzden onlara da sürpriz oluyor çantalarım diyebilirim. Çok beğendim. Sap inanılmaz güzel oldu. Yani gerçekten çok güzel tamamladı. Ve bu sapın dediğim gibi öyle güzel bir özelliği var ki asla sarkma yapmayacak, uzama yapmayacak. Çünkü yatay olarak örüldüğü için. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve severek örersiniz. Bakın her anlamda pileleri vesaireleri, duruşu çok güzel oldu. Detaylı fotoğraflarını da atacağım yine videonun sonuna. Dediğim gibi video kadrajına çantaları almak gerçekten çok zor oluyor. Umarım dediğim gibi memnun kalmışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir başka videoda, bir başka çantada
Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.